No, I'm not photographer. I'm just a YouTuber, kind of. Yeah, it's good. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Ramazan. Bugün sizlerle İstanbul'un tarihi yarımadasında ufak bir gezintiye çıkmak istedim. Sırasıyla Sultanahmet Meydanı, Alman Çeşmesi, Hipodrom yani At Meydanı, Sultanahmet Camii, Sultanahmet Camii'nin hemen karşısında olan Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, en sonunda Gülhane Parkı'nı gezdikten sonra Gülhane Parkı'nın da sonunda, bitiminde bir boğaz manzarasıyla gezintimizi bitirmek istiyoruz. Umarım keyifli bir şekilde izlersiniz deyip hemen videoya geçelim. Evet, şu anda Sultanahmet Meydanı'ndayım ve şu an Sultanahmet'in kalbi diyebiliriz. Tramvayla şu durakta indikten sonra burası direkt Sultanahmet, şurası Ayasofya, şu cami de Mavi Cami, Sultanahmet Camii yani. Şu anda Alman Çeşmesi'ne doğru yürüyorum. Şu an arkamda gördüğünüz Alman Çeşmesi, Alman İmparatoru Wilhelm tarafından Sultan Abdülhamid'e veriliyor. Bu sadece bir çeşme değil aslında. İki imparatorluk arasındaki diplomatik bağın ve karşılıklı saygının simgesiydi. Şu an At Meydanı'nda Alman Çeşmesi'nin biraz uzağında sırasıyla Dikili Taş, İlanlı Sütun, Örme Sütun görüyorsunuz. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Hemen sol tarafta Sultanahmet Camii dediğimiz cami. Şu anda gördüğünüz Dikili Taş Mısır'dan geldi ve Mısır'dan gelmeden önce yapılışı aslında M.Ö. 15. yüzyıla denk geliyor. Yapılış amacı zaferleri yazmak. Roma'ya ise yani bu topraklara ise 4. yüzyılda geliyor. Burada gördüğünüz İlanlı Sütun Yunan şehir devletleri tarafından dikilmiş. Aslında buradaki Perslere karşı kazanılan savaşı istinaden dikiliyor. Ardından da buraya getiriliyor şu şekilde. Eskiden burada 3 tane başlı yılan görebilirdiniz ama zaman içinde bunlar yok olup gidiyor. 10. yüzyılda Bizans İmparatoru tarafından yaptırılan bu örme sütun aslında çevresi bronz ve altınlarla kaplıymış. Zamanında Haçlı seferlerinden sonra burası yağmalanıyor ve altın ve bronzlar çalınarak götürülüyor. Şimdi Dikili Taş, Yılanlı Sütun ve Örme Sütun'dan sonra Sultanahmet Camii'ye giriş yapacağız. Turistlerin inanılmaz akınını görüyorsunuz. Şu anda Sultanahmet Camisi'nin avlusundayım. Burası İstanbul'un en tarihi yapılarından biri. 1609 yılında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından yaptırılıyor. 6 minaresiyle dikkat çeken bu caminin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa. Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencilerinden biri. Şimdi avlunun çevresine baktığımız zaman oldukça geniş ve görkemli olduğunu görüyoruz. Ortadaki şadırvan hem estetik hem de işlevsel bir unsur. Yavaş yavaş caminin içerisine doğru giriyorum. Girmeden önce ayakkabımı çıkardım. Çünkü aktif olarak namaz kılınan, ibadet edilen bir cami statüsünde. İçeri girer girmez zaten ihtişamlı bir yapıt beni karşıladı. Buradaki en önemli unsurlardan biri caminin içinin mavi tonlarda olması. Mavi tonlardaki İznik Çinileri yaklaşık olarak 21.000 tane ve bundan dolayı zaten yabancılar bu camiye Mavi Cami demekte. Sultanahmet Camii'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi 6 minaresi olması. Ama işin ilginç yanı şu, bu zamanında bayağı olay olmuş. Neden? Çünkü o dönemde sadece Mekke'deki Mescid-i Haram 6 tane minareye sahipmiş. Haliyle İstanbul'da yapılan başka bir caminin de 6 minareye sahip olması bazıları tarafından saygısızlık olarak görülmüş. Peki bu durum nasıl çözülmüş? Dönemin sultanı 1. Ahmet tartışmaların önüne geçmek için Mekke'deki camiye 7. bir minare yaptırmış. Kısacası tartışmaların önüne bu şekilde geçmiş olmuş. Hi. You need photo? Okay. Of course. Okay. It's really busy place. Yeah. Okay, I got it. No, I'm not photographer. I'm just a YouTuber, kind of. Yeah, it's good. Where are you from? Kazakhstan? Казахстан, Кыргызстан. Kırgızistan, Kazakhstan. Kırgızistan. Yeah. Спасибо, брат. Ассаламу алейкум. Aleykümselam. Have a good day. Evet, şimdi inanılmaz bir manzarayla karşı karşıyayım. Görmenizi istiyorum. Ayasofya. Birazdan Ayasofya'nın cami kısmına gireceğim. Cami kısmı bedava. Müze kısmı 1000 lira. 1000 lira vermek istemiyorum açıkçası. Öncelikle bir cami kısmına girelim. Bir cami kısmına girdikten sonra karar veririz 1000 lira verecek miyiz, vermeyecek miyiz. Muhtemelen büyük bir
Hayır. Ayasofya'nın önündeyim. Burası sadece İstanbul'un değil, dünyanın en önemli yapılarından biri. 1500 yıldan fazla süredir ayakta ve tam anlamıyla bir zaman makinesi gibi. İlk olarak Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 537 yılında kilise olarak inşa ediliyor. Sonra İstanbul'un fethi 1453 yılından sonra biliyorsunuz ki cami oluyor. Ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze olarak devam ediyor ve tekrar cami olarak hizmet ediyor. Şimdi içeri giriyoruz. Girişteki büyük kapılar dikkat çekiyor. Bazıları orijinal Bizans döneminden kalma. İçeri adım attığınızda sizi karşılayan muazzam bir kubbe, tarih, sanat ve maneviyatın birleşimini görüyorsunuz. Ayasofya'nın en büyüleyici özelliği hiç kuşkusuz dev kubbesi. 31 metre çapında, zeminden yüksekliği yaklaşık 55 metre. Tavanda hem İslami hat sanatını hem de Hristiyan mozaiklerini bir arada görebiliyorsunuz. Bu yönüyle eşsiz bir yapı olma özelliğini taşıyor. Ayasofya sadece taş ve tuğlalardan ibaret değil. Her bir duvar, her bir detay farklı bir dönemin tanığı. Buraya geldiğinizde sadece bir yapı değil, binlerce yıllık bir hikayeye adım atmış oluyorsun. İçerideki atmosfer zaten büyüleyici. İstanbul'a geldiğiniz zaman ilk adım atmanız gereken tarihi yapıtlardan biri diyebiliriz. Ayasofya'dan sonra şu an hemen yanı başında, hemen sol tarafta. Şurası Ayasofya. Çıktık. Şurada yere batan sarnıcını görebilirsiniz. Şu an yere batan sarnıcın içindeyim. İçerisindeki ışıklandırmayı görüyorsunuz. Burada yürürken, hele yazın geldiyseniz, içeri girdiyseniz serinlik muazzam güzel hissettiriyor ve ışıklandırmalar, renkler farklı bir ambiyans katıyor. Biraz tarihinden bahsedelim. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılıyor. Döneminde İstanbul'un su deposu olarak kullanılıyor. İçerisinde 336 tane sütun var. 2 tane sütunu göreceksiniz ve Medusa başları dikkat çekecek. Bir tanesi yan, bir tanesi ters şekilde yerleştirilmiş. Peki bunu niye yapmışlar? Rivayete göre Medusa'nın bakışlarıyla taşa çevirdiğine inanıyorlarmış. Ve Medusa'nın bu bakışını, bu gücünü etkisiz kılmak adına yan ve ters çevirmişler. Şu anda aşağı doğru yürüyorum. Bazilika Sistor'unu ziyaret ettikten sonra direkt aşağı doğru e, yürürseniz Gülhane Parkı'na varırsınız. 5 dakika falan yürüyüş zaten, çok da yormuyor. Şu anda Gülhane Parkı'na doğru giriş yaptım. Önceden Gülhane Parkı sadece Osmanlı Hanedanı'na ait, yani saraydakiler girebiliyordu. Şu an Cumhuriyet'ten sonra herkes girebiliyor. Gördüğümüz bu rengarenk güller aslında Gülhane Parkı'nın isminin kaynağı. Gülhane kelimesi Farsçadan geliyor ve gül bahçesi anlamına geliyor. Yani bu park ismiyle geçmişin kokusunu bugüne hala taşıyor. Osmanlı döneminde burası gerçekten güllerle dolu bir saray bahçesiydi ve işte şimdi aradan geçen 100 yıllara rağmen bu gelenek hala devam ediyor. Park o kadar büyük ki içini dolaşmakla bitmiyor. Ben parkın sonuna kadar yürüdüm, ilerledim ve sonunda bir boğaz manzarası var ama dinlene arada bir kahve, çay içe gitmekte fayda var. Çünkü bunun bir de dönüşü var. Şimdi arkamda boğaz manzarasını görüyorsunuz. Burası Sarayburnu diye geçiyor. Hemen bakalım. Burada insanlar balık tutuyor. Oraya da oturuyorlar işte. Böyle şu an inanılmaz esiyor. Hava soğuk. Bundan dolayı şu an burada en fazla 10 dakika daha durulur ve gidilir. Ama yazın çok güzel oluyor. Kalabalık oluyor. Ve bir ay sonra daha da güzel bir havada gelinebilir buraya. Umarım buralara kadar gelmişsinizdir. Yani videoyu sonuna kadar tamamlamışsınızdır. Bu benim ilk videom olduğundan dolayı bazı ufak tefek aksaklıklar oldu ve benim acemiliğime denk geldi. Videoyu beğenirsiniz, yorum yaparsınız, abone olursunuz. Çok iyi. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyelim. Hepinize iyi günler.